Bir yılda 370 cinayet. Tek bir şehirde. Kensington sokaklarında akşam olunca kimse dışarı çıkmaz. Bir katil aylarca o sokaklarda avlanmayı sürdürdü. Peki onu durduracak tek kişi gerçekten çıkacak mıydı? Her şey bir cinayetten çok önce sıcak ve mutlu bir günle başladı. 18 yaşındaki Eileen Goldberg, ailesinin gözbebeği, evlerinin neşesiydi. Philadelphia'nın içlerindeki küçük bir Katolik kolejinde hemşirelik okumaya hak kazanmıştı. Hayali yıllardır aynıydı. Beyaz önlüğünü giyip hastaların başucunda durmak, acıları dindirmek, insanlara şifa olmak. Genç kız geleceğe dört elle sarılmıştı. Babası, kızını yurda bıraktığı o günü ölene kadar unutmadı. Arabanın bagajından valizleri indirirken eline sarılmış, "Seninle çok gurur duyuyorum kızım, bu senin büyük günün," demişti. Eileen kısa sürede dekanlık listesine girecek kadar parladı. Aile için bu büyük bir başarıydı. O günlerde önlerindeki yol en az kızlarının gülümsemesi kadar aydınlık görünüyordu. Ama hemşirelik dersleri ağırlaştıkça görünmeyen bir şey değişmeye başladı. Eileen sınav notları yüzünden geceler boyu ağlıyor, odasına kapanıyor, telefonlara çıkmıyordu. Eskiden herkesi güldüren o canlı kız yavaş yavaş içine çekiliyordu. Kız kardeşi, ablasının o tanıdık ışığının söndüğünü fark eden ilk kişi oldu. Bir şeyler ters gidiyordu ama kimse henüz adını koyamıyordu. Stres, kaygı ve bitmeyen yorgunluk genç kızı kıskıvrak yakalamıştı. Ve tam o kırılgan anda kimsenin beklemediği o tehlikeli kapı sessizce aralandı. "Bir tane denemek ister misin? Ders çalışmana iyi gelir," demişlerdi. Eileen o ilk adımı attığında geri dönüşü olmayan bir uçurumun kenarına doğru yürüdüğünü bilmiyordu. Uyuşturucu hayatına usulca sızmıştı bile. 2. yılının baharında Eileen okulu tamamen bıraktı ve evine döndü. Ailesi yıkılmıştı. Babası bir yandan ihanete uğramış gibi hissediyor, ona kızıyor, bir yandan da kızını büsbütün kaybetmekten ölesiye korkuyordu. Bağımlılık evin içine sessiz bir düşman gibi yerleşmişti. O günler bir ailenin verebileceği en zorlu savaşların başlangıcıydı. Kendi evlatları için verilen bir savaşın. Defalarca denedikten ve defalarca düştükten sonra Eileen sonunda yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etti. 2010 baharında bir rehabilitasyon programına girmeyi kabul etti. Bu, gururuna yenik düşmeden attığı en cesur adımdı. Bağımlılığa karşı verdiği o amansız savaşta ufukta ilk kez gerçek bir umut ışığı belirmişti. Ailesi yıllardır ilk defa rahat bir nefes aldı. Tedaviden döndüğünde evde bir şeyler gerçekten farklıydı. Gözlerindeki o eski parıltı geri gelmişti. Akşam yemeklerinde ailesiyle birlikte sofraya oturuyor, annesinin yemeğini övüyor, yıllardır olmadığı kadar yakınlaşıyorlardı. Babası kızının iyileştiğine inanmaya başlamıştı. Sanki uzun ve karanlık bir kabus nihayet sona ermiş, eski mutlu günler geri dönmüştü. O an herkesin yüreğinde tatlı bir huzur vardı. O sonbahar Eileen yeniden hemşire okuluna döndü. Bu kez çok daha kararlıydı. Tam 30 gündür uyuşturucudan uzaktı ve bu onun için kazanılmış büyük bir zaferdi. Geleceğe yeniden inanıyor, eski hayalini bıraktığı yerden topluyordu. Bu küçük ama anlamlı zaferi en yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlamak istedi. Hayat ona ikinci bir şans veriyor gibiydi. 3 Kasım gecesiydi. "Baba, birkaç arkadaşımla dışarı çıkıyorum, söz erken dönerim," dedi. Babasının içine bir kurt düşmüştü. "İzin ver de seni ben bırakayım," diye üsteledi. Ama Eileen gülümseyerek başını salladı. "Hiç gerek yok baba, gerçekten erken gelirim." Kapıdan çıkarken el salladı. O an, babasının kızını canlı gördüğü son an olacaktı. Saatler ilerledi ama Eileen geri dönmedi. Babasının yüreğini kara bir endişe sarmıştı. Gece yarısı dayanamayıp sokağa fırladı. Mahalleyi karış karış aradı. Belki yeniden o eski bataklığa düşmüştü. Belki başına bir iş gelmişti. Saatlerce dolaştı. Ne kızından bir iz buldu, ne de onu gören tek bir kişi. Geriye yalnızca buz gibi, sağır edici bir sessizlik kalmıştı. 3 Kasım, öğleden sonra. Bisikletiyle Root sokağının ıssız bir köşesinden geçen biri, boş bir arsada yerde yatan bir bedene takıldı. Bir an olduğu yerde dondu kaldı. Titreyen elleriyle telefonunu çıkardı, acil servisi aradı. "Merhaba, sanırım bir ceset gördüm," dedi nefes nefese. O telefonla birlikte koca bir mahallenin kabusu da resmen başlıyordu. Olay yerine ilk varan dedektiflerden biri Jenkins'ti. Çevreye saçılmış uyuşturucu izleri vardı. Doğrusu bu mahallede ceset bulmak yeni bir şey değildi. Aşırı doz vakaları neredeyse her hafta yaşanıyordu.
Ama deneyimli dedektifler cesedi gördükleri ilk anda bunun sıradan bir ölüm olmadığını içlerinde hissettiler. Bir şeyler fena halde yanlıştı ve havada anlatılamaz bir ağırlık asılıydı. Genç kadın acımasızca öldürülmüştü. Boynundaki izler boğularak can verdiğini açıkça söylüyordu. Ama dedektifleri asıl ürküten cesedin bırakılış biçimiydi. Katil onu rastgele atmamış, özenle, korkunç bir biçimde yerleştirmişti. Sanki bir mesaj veriyor, yaptığı şeyle adeta övünüyordu. Tüyler ürperten bir hazzın, soğuk bir sapkınlığın izleri her yere sinmişti. Bunu yapan sıradan biri olamazdı. 30 yılını cinayet masasında geçirmiş tecrübeli savcı, suç mahalli fotoğraflarına baktığında durumu hemen kavradı. Yıllar içinde sayısız seri katil, sayısız sapkınlık görmüştü. Bu kadar soğukkanlı ve düzenli bir vahşeti ilk kez cinayet işleyen birinin yapması neredeyse imkansızdı. Karşılarında bir sapık vardı ve içindeki o ürkütücü sezgi bunun asla son olmayacağını fısıldıyordu. Bu daha başlangıçtı. Kurbanın çantası yanı başında duruyordu, mücevherleri yerli yerindeydi, demek ki amaç soygun değildi. Çantasından çıkan kimlikle genç kadının Eileen Goldberg olduğu anlaşıldı. Daha birkaç hafta önce hayata yeniden tutunan o gülümseyen kız, şimdi soğuk bir arsada yatıyordu. Şimdi dedektiflerin önünde görevlerin en zoru duruyordu. Bir aileye kızlarının bir daha asla eve dönmeyeceğini söylemek. Telefon çaldığında babanın bütün dünyası bir anda yerinden oynadı. Karşıdaki ses kısaydı ve acımasızdı. Kızınız öldü. O kadar. Babanın ağzından tek bir kelime çıkmadı. Ne soracağını, ne diyeceğini bilemedi. Sadece donup kaldı. Aslında kimsenin bir şey söylemesine gerek yoktu. Yüreği gerçeği çoktan biliyordu. Bir ebeveynin yaşayabileceği en derin acı, o telefonla birlikte evlerine girmişti. Otopsi, dedektiflerin en çok korktuğu gerçeği doğruladı. Kurban yalnızca boğulmamış, son anlarında ve sonrasında tarif edilemez bir vahşete maruz kalmıştı. Karşılarındaki yaratık aynı anda hem bir katil hem bir tecavüzcüydü. Bu en deneyimli dedektiflerin bile midesini bulandıran bir karanlıktı. Ancak adli tıp ekibi cesetten katile ait DNA örneklerini almayı başardı. Görünmez de olsa katil ilk izini bırakmıştı. Soruşturma en eski ve en zahmetli yöntemle başladı. Kapı kapı dolaşmak. Bu kızı tanıyor musunuz? O gece bir çığlık, bir ses duydunuz mu? Ama Kensington'da diller tutulmuştu. Bu sokaklarda polise bilgi vermek, hayatını tehlikeye atmak demekti. İnsanlar daha önce ispiyoncuların başına gelenleri görmüştü. Herkes gözlerini kaçırıyor, kapısını çekiyor, hiçbir şey görmedim diyordu. Sessizlik, korkunun ördüğü bir duvardı. Elinin cesedinin bulunmasının üzerinden henüz 10 gün geçmişti ki, bir telsiz anonsu herkesi yeniden dondurdu. Doğu Cumberland Caddesi'ndeki terk edilmiş bir evde bir ceset daha bulunmuştu. Aynı bölge, aynı tarifsiz korku. Dedektifler olay yerine vardıklarında içlerinde tanıdık bir his vardı. Korkunç bir tablonun yeniden karşılarına çıkacağını biliyorlardı. Ve yanılmadılar. Avcı avına geri dönmüştü. Polis terk edilmiş eve girdiğinde gördüğü manzara ilkinin neredeyse aynısıydı. Yarı çıplak, aynı pozisyonda, aynı sapkın özenle bırakılmış bir kadın. Olay yerinde bulunan çantasından kimliği belirlendi. 35 yaşındaki Nicole Piacentini. O da bir zamanlar güzel, hayat dolu biriyken uyuşturucunun pençesine düşmüş, kendini bir türlü kurtaramamıştı. Şimdi o da aynı karanlığın kurbanı olmuştu. Otopsi, ilkindeki dehşeti kelimesi kelimesine tekrarladı. Aynı yöntem, aynı boğma, aynı korkunç imza. Artık en küçük bir şüphe bile kalmamıştı. Bir seri katille karşı karşıyaydılar. Medya vakit kaybetmeden katile bir lakap takmıştı. Kensington katili. Bu isim daha çok gazete satmak içindi belki ama mahalledeki her kadının yüreğine bir hançer gibi saplanmıştı. Korku artık sokaklarda elle tutulur hale gelmişti. Bölgenin tüm kadınları sokakta yakalanıp can verme korkusuyla yaşıyordu. Akşam karanlığında kimse evinden çıkmaya cesaret edemiyordu. Bu baskı büyüyünce 12 yıllık tecrübeli dedektif Bob Wilkins'in başına getirildiği özel bir tim kuruldu. Diğer tüm dosyalar arka plana atıldı. Ekibin tek bir görevi vardı. Bu canavarı bir kurban daha düşmeden durdurmak. Wilkins'in omuzlarına koca bir şehrin korkusu yüklenmişti. Wilkins eski kafa eski usul bir dedektifti. Cevap masada değil sokaktadır derdi. Çıkacaksın, konuşacaksın, bilgi toplayacaksın. Ekip mahalleye dağıldı. Uyuşturucu satıcılarından dükkan sahiplerine, sokağın en dibindeki insanlara kadar herkesle konuştular.
Bütün güvenlik kameralarını tek tek incelediler. Günde sadece 3-4 saat uyuyabiliyorlardı. Bedenleri tükeniyor ama içlerindeki o inat, o adalet açlığı her geçen gün büyüyordu. Derken beklenmedik bir tanık çıka geldi. Hayatta kalmış bir kadın. Bir adam onu da boş bir arsaya sürüklemiş, boğmaya çalışmıştı ama o son anda mucize eseri kurtulmayı başarmıştı. Titreyerek saldırganı tarif etti. Anlattığı kişi kibar konuşan, 30'lu yaşlarında, kapüşonlu, son derece sıradan görünüşlü bir adamdı. Kimseye zarar verecek bir tipte değildi dedi. İşte kötülüğün en korkutucu yüzü buydu. Kadının anlattıklarından bir ressam aracılığıyla robot resim çizdirildi ve haberlere düştü. Ama bu çizim dedektiflerin işini sandıkları kadar kolaylaştırmadı. Çünkü tarif edilen yüz otobüste yanınıza oturabilecek, trende karşınıza geçebilecek kadar sıradandı. Hiçbir özelliği yoktu, hiçbir iz bırakmıyordu. Katilin en büyük silahı da buydu zaten. Tanıdık, zararsız ve görünmez olmak. Kalabalığın içinde rahatça kayboluyordu. Robot resimle birlikte ihbar yağmuru başladı. Telefonlar susmak bilmiyordu. Günde neredeyse 300 arama geliyordu. Ekip en küçük ihtimali bile kaçırmamak için bu ihbarların hepsini tek tek elemek zorundaydı. Tam o sırada laboratuvardan beklenen haber geldi. 2 ayrı kurbandan alınan DNA örnekleri aynı adama aitti. Artık şüpheye yer yoktu. Tek bir el, tek bir canavar. Kesinlikle bir seri katil. Elde edilen DNA örneği, FBI, ulusal veri tabanı CODIS'e girildi. Sistem, kaydı bulunan binlerce suçluyla karşılaştırma yaptı. Herkes nefesini tutmuştu. Ama sonuç hayal kırıklığıydı. Eşleşme yoktu. Katil, sistemin gözünden bir hayalet gibi kaçmayı sürdürüyordu. Yine de umut tükenmedi. Veri tabanına her hafta yeni kayıtlar ekleniyor, tarama o yeni isimlerle baştan yapılıyordu. Belki bir gün o isim de listeye düşerdi. 15 Aralık. Yine bir telsiz anonsu, yine kötü topraklar. Aşağı Kensington'da, tren raylarının hemen yanında, aynı korkunç biçimde bırakılmış 3. bir kadın. Dedektifler daha olay yerine varmadan bunun kimin işi olduğunu biliyorlardı. Parmak izinden kimliği hızla belirlendi. 27 yaşındaki Casey Mahoney. O da kaderin aynı acımasız ağına düşmüş bir başka kayıp candı. Korku doruğa ulaşmıştı. Ama Casey diğerlerinden farklıydı. Sonuna kadar direnmişti. Boynundaki ve bacaklarındaki mücadele izleri son nefesine kadar savaştığını anlatıyordu. Ve bu kez katil bir hata yapmıştı. Olay yerinde daha önce hiç görülmeyen yeni bir delil vardı. Kullanılmış bir prezervatif. Katil artık iz bırakmamaya çalışıyordu çünkü DNA'sının peşine düşüldüğünü anlamıştı. Ama telaşa kapılıp o ölümcül kanıtı geride unutmuştu. İşte o küçücük hata bütün davayı çözecek anahtardı. Casey'nin tırnak aralarından ve geride kalan delilden toplanan DNA örnekleri 3 cinayetinde tek bir elden çıktığını kesin olarak kanıtladı. Kimya laboratuvarından Wilkins'a tek bir cümle ulaştı. "Bob, elinizde tek bir adam var. Bunların hepsini yapan o." Artık bir gerçeği biliyorlardı. Bu dava ancak ve ancak DNA ile çözülecekti. Tek umutları bir eşleşmeydi. Ekip cesur bir karar aldı. Mahallede yakalanan herkesten gönüllü DNA örneği toplamak. Uyuşturucudan tutuklanan, sokakta yakalanan herkese formlar okundu, rızaları alındı, imzalar atıldı. 280'den fazla kişiden örnek alındı ve laboratuvara gönderildi. Her negatif sonuçta bir isim listeden çiziliyor, hemen bir sonrakine geçiliyordu. Cesaretlerinin kırıldığı, bıkkınlığın bastırdığı anlar oldu ama hiç kimse pes etmedi. Ve tam 3 uzun, yorucu ay sonra herkesin beklediği o an geldi. Bir sabah yüzbaşı Wilkins'ı odasına çağırdı. "Codis'te bir eşleşme yakaladık," dedi. Ekrandaki isim koca bir şehrin aylardır aradığı isimdi. 21 yaşında Philadelphia'lı Antonio Rodriguez. Uyuşturucudan 2 sabıkası olan, son derece sıradan görünen bir genç. DNA'sı işte bu küçük suçlar yüzünden çoktan sisteme kaydedilmişti. Soruşturma derinleştikçe tüyler ürpertici bir gerçek ortaya çıktı. Antonio, en yakın arkadaşına Kensington katilini kendisinin yakalayacağını ve $37.000 ödülü cebe atacağını anlatmıştı. Aslında bu yalanla izini kaybettirmeye çalışıyordu. Fotoğrafı yayınlandığında isimsiz bir ihbar geldi. Polis bir eve baskın yaptı. Antonio arka kapıdan kaçmaya çalışırken sokağın öbür ucunda pusuda bekleyen bir polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgu odasında ne bir öfke vardı ne de bir telaş. Antonio sanki bir parkta gün geçirmiş gibi sakinle oturuyordu. DNA'sının 3 kurbanda da bulunduğu söylendiğinde hiçbir duygu belirtisi göstermeden itiraf etti.
Evet, o bendim. Onları ben boğdum. Pişmanlığın zerresi yoktu yüzünde. Hatta soğuk bir gülümsemeyle kurbanların umurunda olmadığını ima etti. Karşılarında vicdanın hiç dolmadığı bir boşluk vardı. 13 Ağustos 2012'de Antonio Rodriguez 3 ayrı birinci derece cinayetten yargılandı ve 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O artık hayatının sonuna kadar parmaklıkların ardında. Oradan ancak bir tabutla çıkacak. Ailelere bir nebze huzur veren tek şey bunu bilmekti. Ama gidenler asla geri gelmiyor. Elin, Nicole ve Casey, üçü de hayata yeniden tutunmaya çalışırken bir canavarın yoluna düştüler. Bu hikaye bize şunu fısıldıyor. Kötülük her zaman canavar suratıyla gelmez. Çoğu zaman en sıradan, en tanıdık yüzün ardında saklanır. Ve karanlığın en koyu olduğu yerde bile adaleti getiren tek şey, yorulmadan peşini bırakmayan birkaç vicdanlı insanın inadıdır. Eğer bu hikaye yüreğinize dokunduysa, bu gencecik canların anısına kanalımıza abone olun, bildirimler için zile basın ve düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Videomuz burada sona eriyor. Umarım anlamı size de ulaşmıştır. Bir sonraki gerçek hikayede yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.